Herkese merhaba. Bugün havacılık dünyasının o büyüleyici detaylarına dalıyoruz. Konumuz uçak kanadı tasarımında biçim ve işlevin o meşhur takası. Birazdan göreceğiz ki o uçak kanatlarında gözümüze çarpan her bir kıvrım, her bir eğim ve her bir açı aslında aerodinamik engelleri aşmak için tasarlanmış son derece kasıtlı birer mühendislik harikası. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Şimdi hemen konuya girmeden önce size bir sorum var. Hani gökyüzüne baktığımızda birbirinden tamamen farklı görünen yüzlerce uçak modeli görüyoruz ya. Peki ama neden bütün uçak kanatları aynı görünmüyor? Düşünsenize, eğer uçmanın tek bir temel fizik kuralı varsa neden mühendisler herkesin kullanacağı tek bir mükemmel kanat şekli bulup ona sadık kalmadılar? İşte bu incelememizde bu mühendislik gizemini hep birlikte çözeceğiz. Bugünkü uçuş planımızda neler var? Hızlıca bir bakalım. Önce uçuşun geometrisiyle temel fiziğe giriş yapacağız. Ardından o muazzam süpersonik delta kanatları ve dahiyane ters martı kanat tasarımlarını inceleyeceğiz. Sonrasında günlük havacılıktaki yüksek ve alçak kanat kıyaslamasını yapıp bu bitmek bilmeyen mühendislik takasıyla kapanışı gerçekleştireceğiz. Birinci bölüm: Uçuşun geometrisi ve açıklık oranı kuralı. Hadi başlayalım. Açıkçası havacılığın en temel yapı taşlarından birini anlamadan ilerleyemeyiz: açıklık oranı, yani aspect ratio. Matematiksel olarak kanat açıklığının karesinin kanat alanına bölünmesiyle elde ediliyor. Çok karmaşık gelmesin, basitçe söylemek gerekirse bu, bir kanadın genişliğine kıyasla ne kadar uzun olduğunun ölçüsü. İşin ilginç tarafı şu: bu oran aslında aerodinamik verimlilik ile yapısal pratiklik arasındaki o devasa takasın, yani ödünleşmenin ta kendisi. Bu fiziği gözümüzde daha rahat canlandırmak için kaynaklarımızda geçen harika bir benzetme var. Uçan bir uçağın devasa bir hava silindirini etkilediğini hayal edin. Büyük bir kanat açıklığı çok daha büyük bir hava silindirini aşağıya iter. Daha büyük bir hava kütlesini itmek demek, uçağın yukarı doğru aynı ivmeyi elde etmesi için daha az enerji harcaması demek. Küçük kanatların ise o ufacık silindiri çok ama çok daha büyük bir güçle aşağı itmesi gerekir ki uçak havada tutunabilsin. Bunun gerçek hayattaki yansımasına baktığımızda iki uç örnek görüyoruz. Bir tarafta ASH-31 planörü veya doğadaki albatros kuşları gibi saatlerce havada süzülmek için inanılmaz derecede verimli olan uzun ve ince kanatları, yani yüksek açıklık oranını görüyoruz. Diğer tarafta ise savaş uçakları ve minik serçeler gibi düşük açıklık oranına sahip kısa ve geniş kanatlar var. Evet, bu kısa kanatlar süzülmede pek iyi değiller ama konu ani dönüşler ve inanılmaz manevra kabiliyeti olduğunda resmen rakipsizler. Peki, insan ister istemez düşünüyor. Yahu madem uzun kanatlar aerodinamik olarak daha verimli, neden her uçağı planör gibi yapmıyoruz? İşte yanıtı: yapısal takaslar. Çünkü uzun ve ince bir kanat yapmak çok daha yüksek bir bükülme stresi yaratır ve esnemeyi engellemek için çok daha güçlü, ağır malzemeler gerektirir. Bir de işin pratik boyutu var. Havaalanı kapılarının ve hangarların fiziksel bir sınırı var sonuçta. Dünyanın en büyük yolcu uçaklarından Airbus A380 bile sırf havalimanlarındaki bu pratik sınırlar yüzünden 80 metrelik bir kanat genişliğinde durmak zorunda kalmıştır. İkinci bölüm, süpersonik delta kanat ve şok dalgalarını aşmak. Bu uç şekillerin tarihi gerçekten çok büyüleyici. Fikir ta 1529'a Avusturyalı askeri mühendis Konrad Haas'ın tasarladığı üçgen roket kanatçıklarına kadar uzanıyor. Oradan 1931'de Alexander Lippish'in o ilginç kuyruksuz delta planörüne ve nihayetinde 1948'de süpersonik jet çağının şafağını başlatan Convair XF-92'ya kadar geliyor. Şimdi burada garip bir durum var. Delta kanatlar aerodinamik olarak düşük hızları hiç sevmezler. Peki o zaman düşük hızlarda, mesela kalkışta veya piste yaklaşırken nasıl oluyor da havada kalıyorlar? Sırrı yüksek hücum açısı dediğimiz olayda. Pilotlar uçağın burnunu öylesine yukarı dikerler ki kanadın hücum kenarından dökülen hava kanadın tam üzerinde dönen devasa bir girdap, yani bir vortex yaratır. İşte bu dönen girdap kanadın üzerinde adeta yapay bir vakum etkisi oluşturarak o koca uçağı havada tutar. Yani buradaki can alıcı nokta şu: delta kanatlar o asıl gövde gösterisini ses hızını aşarken yapıyorlar. O geriye doğru muazzam açılı kesim var ya, işte o şekil kanadın ön kenarını uçağın burnunun yarattığı o yıkıcı süpersonik şok konisinin arkasında son derece güvenli bir bölgede tutuyor. Üstelik bu kanatların yapısal derinliği sayesinde içlerine tonlarca yakıt alabilecek devasa depolar sığdırılıyor. Bonus olarak da bu kadar geniş ve derin bir yapıyı üretmek aslında nispeten ucuz ve yapısal olarak da kaya gibi sağlam. Şimdi size bir rakam vereceğim. 1.55. Bu size ne ifade ediyor? Hemen söyleyeyim. Bu, o efsanevi sivil yolcu uçağı Concorde'un açıklık oranıydı. Düşünebiliyor musunuz? İnanılmaz derecede düşük bir oran.
Hatta o kadar düşük ki sırf bu yüzden Concorde havada tutunabilmek için piste o kadar dik, o kadar şaha kalkmış bir açıyla inmek zorundaydı ki pilotlar önlerindeki pisti görebilsin diye uçağın o meşhur sivri burnunun mekanik olarak aşağıya doğru katlanması gerekiyordu. İnanılmaz değil mi? 3. bölüm. Dahiyane martı kanat. Açıklık ve görüş çözümü. Bu spesifik kanat tasarımını gerçekten acımasız ve çözümsüz gibi görünen bir mühendislik problemini ortadan kaldırmak için gökten inen bir süper kahraman gibi düşünebilirsiniz. Hikayemizin kötü adamı kim derseniz, İkinci Dünya Savaşı'nın ünlü savaş uçağı Volt F-4U Corsair'ın o devasa pervanesi. O kadar büyüktü ki pervanenin yere çarpmasını engellemek için uçağa upuzun iniş takımları takılması gerekiyordu. Ama bir sorun var. O kadar uzun ve haliyle kırılgan iniş takımlarıyla uçak gemilerinin o beşik gibi sallanan güvertelerine sert inişler yapmak kelimenin tam anlamıyla intihardı. İşte mühendislerin bu krize bulduğu o muazzam çözüm. Ters martı kanadı. Bakın kanadın iç kısmı aşağı doğru iniyor, dış kısmı ise yukarı doğru bükülüyor. Bu V şeklindeki kıvrım uçağın ana gövdesini yere daha da yaklaştırıyor. Böylece o devasa pervanenin yere çarpmaması için gereken yükseklik sağlanırken, iniş takımlarının tam da kanadın en alt noktasından çıkması sayesinde o bacaklar çok daha kısa, çok daha kalın ve uçak gemisine inebilecek kadar dayanıklı hale geliyor. Kusursuz bir tasarım zekası. Bu durum mühendisliğin esnekliğini çok iyi özetliyor aslında. Aynı konseptin iki farklı varyasyonu iki zıt problemi çözüyor. Standart bir martı kanat düşünün, yukarı doğru bükülerek pilotun görüş alanını açar ve deniz uçaklarında pervaneleri su sıçramalarından yukarıda, güvende tutar. Ters martı kanat ise az önce konuştuğumuz gibi aşağı bükülerek gövdeyi alçaltır, iniş takımlarını kısaltıp sağlamlaştırır ve gövdenin altına devasa bombaların asılabilmesi için o çok ihtiyaç duyulan geniş alanı yaratır. 4. bölüm, yüksek ve alçak kanatlar. Günlük pilotun mecburi seçimi. Şimdi o süpersonik hızlardan ve çılgın savaş uçaklarından biraz uzaklaşıp ayaklarımızı yere basalım. Mesela bir uçuş okulunda Cessna gibi yüksek kanatlı bir uçakla Piper gibi alçak kanatlı bir uçak arasında seçim yapan bir öğrenci pilotun her gün yaşadığı pratik farklara bakalım. Yüksek kanat, aşağıyı ve manzarayı muazzam bir netlikte görmenizi sağlar. Gövde adeta kanadın altında bir sarkaç gibi asılı durduğu için inanılmaz stabil bir uçuş sunar. Ön uçuş kontrolünde ise sizi güneşten veya yağmurdan korur. Alçak kanat ise tam tersi, yukarısı ve önünüz için engelsiz bir görüş sunar, daha aerodinamik olduğu için daha hızlı uçar ama ön kontrol yaparken uçağın altına eğilmek, diz çökmek zorunda kalırsınız. Fakat asıl film iniş sırasında kopuyor. Neden mi? Çünkü uçağın yere yakınlığı, yer etkisi dediğimiz o aerodinamik yastığı devreye sokuyor. Alçak kanatlı bir uçak yere zaten çok yakın olduğu için bu hava yastığına çok daha erken girer ve inişte havada süzülüp pistin üzerinde adeta kaymak ister, hemen teker koymaz. Biz buna yüzme ya da balonlama diyoruz. Usta bir pilotsanız bunu pamuk gibi yumuşacık bir iniş yapmak için harika bir şekilde kullanırsınız. Yüksek kanatlı uçaklar ise bu hava yastığını çok daha rahat yarar, fazla süzülmeden tık diye direkt piste oturur. 5. ve son bölümümüz bitmeyen bir takas, havacılığın o uç şekilleri. Sanırım şu ana kadar gördüklerimizden şu çok net anlaşılıyor. Bir uçağa kanat tasarlamanın tek bir doğru yanıtı yok ve mühendislik yaratıcılığının gerçekten sınırı yok. Bugüne kadar havacılık tarihinde o kadar tuhaf, o kadar radikal varyasyonlar denendi ki, mesela o bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran öne doğru açılı kanatlarıyla Sukhoi Su-47 veya uçuşun tam ortasında hıza göre kanatlarını bir şahin gibi geriye doğru katlayabilen değişken açılı kanatlar. Hatta uçağın tam ortasındaki tek bir menteşe üzerinden kanadın bir ucunu öne, diğer ucunu arkaya doğru çeviren o asimetrik ve tuhaf eğik kanat tasarımları. Hepsi denendi. Tüm bu incelememizi toparlarken derlediğimiz kaynak materyalimizde karşılaştığım ve bütün bu konuyu tek cümlede harika bir şekilde özetleyen o alıntıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçek dünyadaki uçaklar sadece kanat pozisyonlarına göre değil, genel ve bütüncül bir yaklaşımla birbirleriyle karşılaştırılabilirler. Yani en kusursuz kanat diye bir şey gerçekten yok. Her bir uçak modeli hız, taşıma kapasitesi, manevra ve görev ihtiyacına göre yapılmış, bitmek bilmeyen mühendislik takaslarının ustalıkla kurulmuş bir dengesinden ibaret. Ve sözü bitirirken aklınızın bir köşesinde kalacak ve bir sonraki uçak yolculuğunuzda camdan dışarı bakarken düşünmenizi sağlayacak o soruyla veda etmek istiyorum. İnsanlık olarak hızın, uzayın ve aerodinamik verimliliğin sınırlarını her geçen gün daha da zorlarken, sizce bir sonraki yüzyılın uçak kanatları neye benzeyecek? Belki de bugün aklımıza bile gelmeyen yepyeni tasarımlar göreceğiz. Bunu zaman gösterecek.
Bu incelememizde bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.